Bu da hostelin tosuncukları, maskotlar. Bugün saçlarımı keseceğiz. Saçlarım mı, saçım mı? Saç tellerimi keseceğiz. Kendim kesecektim. Böyle Instagram'dan videolar var ya böyle. Şöyle kesiyorsun, böyle çıkıyor. Böyle kesiyorsun, güzel bir şeyler çıkıyor. Öyle bir şey yapacaktım bugün ama aradığım kan ayağıma kadar geldi. Çünkü ben çok temiz kalpli bir insanım. Ne istesem karşıma çıkıyor. Ne düşünsem karşıma çıkıyor. Böyle de bir temiz kalpliliğimiz var. Normalde hostelde ben tek başıma kalıyordum. Dün akşam yeni biri geldi. Çocuk kuaförmüş. Şimdi birazcık gezeceğiz arkadaş. Ben ne anlatıyorum? Ben hazırım. Benim odam burası. Böyle hosteli göstereyim. Ben Gülşah. Geziyorsun Gülşah. Herkese selam. Krabi'deyim. Biliyorsunuz ben dağlardan, bayırlardan inmiyorum. Kayaya, Çamlı'ya çıkmak istemedim. Denizdir, adadır, öyle yerleri de gezmek istemiyordum. Dedim Krabi'ye gideyim. Burada dağlar var, hem deniz var. Şöyle yolda göstereyim. Gördüğünüz gibi. Burası böyle Müslüman Caddesi diye geçiyor. Burada da şöyle bir camimiz var. Bilerek gelmedim, bilmiyordum buranın Müslüman caddesi oldu. Krabi'de çok fazla Müslüman var. Yine dağları bulduk. Fazla araştırmadım ya, bodozlama geldim. Dağ var mı? Var, güzel. Deniz var mı? Gider bakarız. İkinci seçenek bu da var. Bu da güzel. Okey dedim o zaman, ben Krabi'ye bilet alayım gideyim dedim. Şimdi şöyle bir yoldayım. Yani bu hostelimin caddesi, dediğim gibi Müslümanlar sokağı diye geçiyor. İşte bildiğiniz sokak satıcıları falan oluyor akşamları. Bu arada Müslüman sokağı diye söylemiyorum. 8 aydır ben ilk defa sokak satıcısının eldiven taktığını burada gördüm. Bu da Müslümanlığın vermiş olduğu bir avantaj. Müslümanlıkla alakalı bir durum mudur bilmiyorum ama bu güzeldi, yani hijyenik geldi birazcık. Çünkü yine sokakta yapılıyor, yani çok da bir aslında anlamı yok. Yani o parayı falan yani yine aynı elle tutuyorsun, çok şey değil. Ama yani yine böyle bir temizlik hissiyatı verdi. Ve bizeme bu arada 2 ay verdiler. Ben bir yere uçak bileti aldım. Sürpriz, bunu söylemeyeceğim asla. Böyle dinlenmek istiyorum. Tatlı tatlı gezmek istiyorum. Bunu aslında Sri Lanka'da yapacaktım ama Sri Lanka'da rahat durmadım. Dağlardan inmedim. Dinlenemedim. Burada şey diyorum, böyle birazcık daha rahat takılayım. 2 haftamı Krabi'de geçireceğim. O yüzden çok böyle oraya gideyim, buraya gideyim yani istemiyorum. Yok orası meşhurmuş, yok Phuket'e. Burada Phuket'e işte Phi Phi adasına falan çok yakın. Buradan böyle botlar falan kalkıyor. Popüler bir adaymış. Phi Phi adasının çok denizi güzelmiş falanmış, turkuaz suymuş. Ben bunları istemiyorum arkadaşlar. Ben gerçekten kendimi iyi hissettiğim bir yerde izlenme kasacağım falan filan diye ya da işte turkuaz suyum sebeplerden koştur buradan adaya gitmeyeceğim. Gitmeyi düşünmüyorum. Zaten benim seyahatlerimi 1 banka hesaplarım, 2 ruh hali yönlendiriyor. Öyle işte. Oy, çok sıcak. Alışveriş için burası daha uygun. Şimdi bir tane şort aldım. 100 baht verdim. Bangkok'ta 250-300 falan diyordu adam. Bu arada dağa tırmanacağım. Tırmanabileceğim bir nokta buldum. Birazcık kendimi toparlayayım. Oraya tırmanacağız birlikte. Böyle bu benim hostelim bayağı arkada kaldı. Böyle uzunca bir yol, cadde. Böyle her yerde alışveriş noktaları var. Buradan şimdi böyle sağa döneceğiz. Her şey var. Deniz gözüktü. Bu deniz burada ya. Akşam olduğunda bakın şuradan, abartmıyorum, şuraya kadar falan çekiliyor. Gündüz böyle geri geliyor. Buradan böyle tekneler kalkıyor ve gidiyorsunuz. Denizi çok güzel değil. Ya hiç güzel değil. Burada şöyle bir serinlemek için giriyorsunuz. Bakın şurada da gidenler var. Hop. Şöyle bir yürüme yolu var. İnsanlar yüzüyor, yürüyor. Güzel ya Krabi. Ben sevdim.
Buraya yakın olan adalar. Maya, Pipi falan filan. Şu anda mesela sezon değil. O yüzden fiyatlar aşırı uygun. Kaldığım hostel parti hosteli arkadaşlar. Böyle partilerin çok olduğu, işte gençlerin, backpackerların, solo gezginlerin gezdiği hostel tipleri. Partili olanlar bir tık daha pahalı olabiliyor. Şu an sezon olmadığı için ben buraya 120 TL, bildiğiniz 120 TL ödüyorum günlüğüne. Ve hiç kimse yok. Yalnızım. Odada da yalnızım. Havuz bana ait. Birazcık böyle sezon dışı takılabilirsiniz. Böyle birazcık merdivenlerde mi otursam? Burası açıldığında akşam böyle bir sahne kuruyorlar ve peş gösterisi falan yapıyorlar böyle gençlik. Böyle takılıyor. Fiyatlar Bangkok'a göre birazcık daha uygun. Sezon dışı olduğu için de olabilir, bilmiyorum. Modunuz neyse onu bulabileceğiz. Her türlü etkinlik yapabileceğiniz noktalar mevcut. Böyle belli bölgelerde belli insanlar olabiliyor. Burada mesela Türkler var, İspanyollar var. Hintliler her yerde. Ama İspanyollar birazcık fazla olabilir, İspanyollar. Vitaminlerden alacağım bir tane. C vitamini diyor. Bilmiyorum ne kadar vitamin değil. Oha, şöyle lensler var. Renkleri de böyle gösteriyor. Şöyle çevirerek. 300 baht. Boyayı aldım. Marka göstermeyeyim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle her yerde eczaneler mevcut. Ben şimdi buradan sola doğru, hostelime doğru ilerliyorum. Sabah hostelde kahvaltı yaptım. Bunu günlerdir 7-Eleven'dan tüketiyorum ve artık mide bulandırmaya başladı. Gerçekten berbat. Sürekli nasıl böyle besleniyorlar ya da neden bu kadar popüler yemek açısından. Bu arada uygun fiyatlı değil. Aynı daha düşük fiyatı yani sokak satıcılarından alabiliyorsunuz. Ve inanın bana daha lezzetli. 7-Eleven benim için büyük bir fiyasko oldu. Herkes fiyat soruyor. Uygun mu? Değil mi? Yani arkadaş artık Asya'nın Türkiye'ye göre uygun fiyatlı olduğunu herkes biliyor. Herkes duydu. Ama bana yani şöyle bir soru soramazsınız. Çok saçma. Şu kadar parayla olur mu? Ya da gelsem bir hafta kalsam ne kadar harcarım? Ya da buraya yerleşsem geçinebilir miyim? Bu arada bu soruların cevabının hepsi evet, yapabilirsiniz. Ama bana bütçe sormayın. Yani hostellere karşı bu kadar önyargılı olmayın bu arada. Çok güzel hosteller var. Hostelde yatakta vakit geçirmiyorum ki. Ve ekstra böyle insanlarla tanışıyorsunuz falan filan. Çok güzel yanları var. Ama insanlar şey diyor, ben ranzada uyumam. Git abi o zaman yani suite oda tut. Öyle yapayalnız uyu. Ne diyeyim? Ya burada Avrupalılar gerçekten hostellerde böyle şeyler yapmıyorlar. Herkes hostelde. Yani biz hangi TL birimiyle bu kafadayız ben anlamıyorum. Böyle arkadaşlarımla falan konuşuyorum bazen. Onlar da mesela ben böyle yerde kalmam. Ne var kaldığım yerde çok güzel. Ya böyle insanlar işte yani evde kalıyor. Ben de geziyorum. Böyle şeyleri aldırış etmezseniz çok güzel gezersiniz. 3 kuruşa da gezersiniz, 5 kuruşa da gezersiniz. Gezersiniz yani. Birazcık standartları düşürürseniz okeydir. Yani o standartlar düşmediği sürece sen 20.000 kazansan da gezemezsin. 100.000 kazansan da 200.000 kazansan da gezemezsin. Çünkü gelir gider dengesi. Denge. Her şey dengeden ibaret. Thank you. See you. Niye görüşüyorsak tekrardan. Neyse geliriz daha. Bakın şöyle şeyler var, çantalar falanlar filanlar 60 bahtmış, 60 bahtmış. Böyle tişörtler var, bu da 100 bahtmış. Şöyle. Bunlar Bangkok'ta 250 falan böyle. Okay, hello. We are going to cut hair. Evet şimdi arkadaşlar geldim hosteldeyim, saçımı keseceğiz. Ama önce Elton. Elton'la tanışın bir saniye. Mirë dita dhe me thonë sa ditë t'ja prej kësaj vajzës flok. Unë në realitet jam berber, nuk jam frizer, po do të eksperimentojmë diçka, okay? Ben bunları çeviririm sonra. Tell me how short. No. How short? Bak böyle. No, Ha? wait. Bak buradan böyle azıcık gitsin böyle. Minicik.
Aha. Okay. Here, zık. Ya Okay, okay. tık. Okay. Burası da öyle. Okay. Elton, sana güveniyorum. Size Elton'un hayat hikayesini anlatayım. O da dünyayı geziyormuş. Sıfır parayla yola çıkıp kesim videoları yaparak TikTok'ta yayınlamakmış. Ama buna izin vermemişler. Yasalardan dolayı buna izin vermemişler. Öyle işte. O yüzden bu hedefini gerçekleştirememiş. Sorry. Sorry. Kızım. Sen çok fazla Okay? Okay. Okay. This is for your good. Bana hareket etme dedi, dans etme dedi. Nasılsın? 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 Evet. Yeah. Tamam. Tamam. Evet. What? Bu kadar kesmişsin. No, you had, no, wait. You had, Tamam. wait. Tamam be. Dolžino sem ti odstranil le malo, ampak po vrhu glave sem ti jih samo postopničil, da laže lepše padajo. Saçların uzunluğundan sadece biraz kesim ama arkaya böyle küt kesmiş, azıcık almış. Burayı da böyle oval gelecek. Ja. Ok. Turkish tamam. Aha, Sloven v redu, Veredon. v redu. Veredon. Yeah. Evet arkadaşlar. Slovence öğreniyoruz. Wait. Tamam. Wait. Okey. Ha, fotoğraf çekecek. Sem ti čim več, da boš imela čim več movementa. Okey. Oo, good tamam. Not zık, Okey. zı. Güzel, good. Yeah, good. yeah, Bak yeah, böyle yeah. şey yapmış, kat vermiş arkadaşlar burası. Böyle havalı duracak. Ay inşallah. This, zık. Evet, this, tık. Normalde erkek kuaförü bu arada, kadın kuaförü değil. Erkeklere hizmet ettiğim için çok kabayım birazcık, kusura bakma diyor. I will leave you more, and if you want then more, I will... Wait. Okey, tamam, kes, boş ver. Kes. Kadar se posušijo, bojo še krajše, zato bi pustil malo rezerve. Benim Slovencam da iyi arkadaşlar. Slovakça. Srandır. Aynen. İngilizcemiz bitti. Bir de bu kaldı. Vakti zamanı geldiğinde bu dil olayını da halledeceğim. Çözeceğiz arkadaşlar hepsini teker teker. Üstüme çok gelmeyin. Ampak važno, da si ti zadovoljen. Ama önemli nasıl? Ha? Bunu çıkartayım mı? Jaz sem zadovoljen s frizuro. Ben aldım babamdan çıktı. Do it like... Wow. Güzel oldu. Thank you. Kremlemek, şöyle pıçık yapmak gerekiyor biraz. Şimdi boyayıp geliyorum. Birazdan geleceğim. Ambalaj böyle ya. Geldim hostele, sonra bu çıktı içinden. Şöyle bir kandırıkçılık yaptılar. Ama ikisi de 07.3. Güzel bir şey çıkar herhalde. Bilmiyorum, bakacağız. Bence güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara. Boyama da yapacakmış arkadaşlar. Boya da yapacağız. Aa, bu arada şortumu göstereyim size. Aldığım şort bu. Böyle. Güzel mi? Böyle etnik desenli şort arıyordum. Buldum sonunda. Bir de şu çirkin şalvarlardan istiyorum. Çirkin desenli şalvarlar var ya. Onlardan almak istiyorum da beğenemedim. Arkadaşlar şimdi videomuz bitmedi. Ay şöyle güneşte. Şöyle güneşte saçım birazcık kurusun. Peki şöyle yapsak nasıl olur? Bundan alması zor olacak ya. Bence bunu koymayalım. Şöyle poşetin içine koysam boyayı, burada böyle karıştırırsak, ondan sonra saçıma döksek ne olabilir? Yani ne olabilir ki? Bence böyle yapalım. Buna elimizi sokacağız, boyu alacağız bilmem ne. Uğraşacağız. Uğraşmayalım. Mantıklı. Onay veriyorsunuz değil mi? Aşağıya. Tamam. Şimdi ben bunu bu poşete dökeceğim boyayı. Şöyle üzerime eski bir tişört giydim. Şöyle açtım poşeti. Şuraya bir yere koydum. Boyam 7.3 süt boya. Bir tane de şöyle krem gibi bir şey. Setimiz bu. Şöyle boyama kremini alıyorum. Böyle kesiyoruz. Tamam mı? Şöyle. Poposundan kesiyorum kremi. Sonra bunu böyle açıyorum. Şöyle
Tamam mı? Çünkü boya ağzınıza değmesin. Çok kötü. Birazcık ağzıma değmiş olabilir. Neyse böyle yapmayın siz. Tamam, çok iyi. Mükemmel. Şimdi tek yapmamız gereken bunu böyle bıcık bıcık karıştırmak. Ben bunun yeterince karıştığına inanıyorum. Bunu Allah ne verdiyse. Elton gelecekti normalde, o boyayacaktı. Yemek yeme gitti, hala gelmedi. Saat kaç oldu? Hiç bekleyemem onu. Ben tez canlı bir insanım. Her şey hemen olmalı. O yüzden böyle arkadaşlar, ben şöyle saçımı boyuyorum. Hey, çok kötü kokuyor. Asyalılar çok bağırıyor. Ay, kafam yanıyor. Normal mi? Ha? Teknoloji. Kafam mı yanıyor bu kadar? Saç alışkın değil. Ben bunu aynanın karşısında yapayım, böyle olmadı çok. Yanmam geçti bu arada. Asya'da saç nasıl boyanır? Şimdi şu şekil oldum. Her yere yaymaya çalıştım boyayı. Ama birazcık fazla açılıyor gibime geldi saçım. Emin değilim. Pişman olacak mıyım acaba? Benim neden bir tane normal hareketim yok? Dile geldi aşk olan. Yarım saat sonra sonuçları göreceğiz. Şimdilik kapatıyorum. Saçım bok gibi oldu. Saçım turunculaşmadı değil mi? Yok. Yok turunculaşmadı. Ha? Birazcık turunculaşmış olabilir saçım. Birazcık, çok az. Şimdi Elton ortalarda yok. Yani Elton piyasada gözükmüyor. Bekledim gelmedi. Çok acıktım. Helal dönerci bir abimiz var. Oraya gidip döner yiyeceğim. Tavuk döner. Ama çok böyle bizim dönerimize benzemiyor buradaki döner. Yani birazcık sert, anlayacağınız. Çok da lezzetli değil. Böyle foşur foşur kesiyor, dürüm yapıyor, veriyor. Burada her şeyi sosladığınızda gayet lezzetli oluyor. Mutsuzsanız ve lezzetsiz bir yemek bulduysanız üzerine sadece ketçap, mayonez sıkın. Hatta mayonez bulamıyorsunuz, ketçap sıkabiliyorsunuz. Böylelikle karnınızı doyurmuş oluyorsunuz. Sabah bahsettiğim yol, böyle seyyar satıcılar falan var. Yolun sonunda sağa döndüğünüz çarşıda bir tık daha pahalı olabiliyor. Burası birazcık daha merkeze 3 dakika uzak olduğu için daha uygun fiyatlı arkadaşlar. Bu da böyle gereksiz bilgilerde bugün. Bir tane Cansil aldım. Sanırım kivili. Ballı, sodalı, kivili. Karışık şekerli bir şey. Evet. Arkadaşlar ben dönerimi yedim. Cansel'imi aldım ve birazcık yürüyüş yapacağım. Çünkü çok kilo aldım. En çok Kim Sivas yarışmasına katıldım ve rakibim hiç kimse. Kilomu 58'e sabitledim. Aha! Şaka mıyım acaba? O 7 gramı da saymayın, kıyafet çünkü. Tam 58'im ya. Sivas'ın yollarına çıkayım, dağlarına. Şimdi denize doğru gidiyorum. Birazcık sahil havası. Bir de şu cam silimin içine soda falan almam lazım. Aşırı tatlı. Cam silime Sprite karıştırmaya karar verdim. Cam silime, sodama, Sprite'ıma karıştırıyorum. Çünkü ikisi de yeşil. Ben bu arada hostele geldim. Artık bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Öpüldünüz. Efekt koymama gerek yok. Gitgide karanlıklaşıyorum.